Kapadokya denince çoğumuzun aklına Göreme, Uçhisar ve Peribacıları geliyor. Ama Kapadokya'nın çok daha sakin ve az bilinen köşelerinde, kayanın içine oyulmuş bambaşka hikayeler de var. Bunlardan biri de Gümüşler Manastırı. Dışarıdan bakıldığında oldukça mütevazi görünen bu kaya kütlesinin içine girdiğinizde ise yüzyıllar öncesine uzanan bir yaşam alanıyla karşılaşıyorsunuz. Niğde'de kayaların içerisine oyulmuş yaklaşık 1000 yıllık bir manastır var. Üstelik burayı özel yapan sadece tarihi değil, günümüze kadar ulaşmış olan freskleri, yer altına uzanan mağaraları ve Meryem Ana tasviriyle Gümüşler Manastırı'nı birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ben Alperen, yeni bir hikayeye hoş geldiniz. İşte burası gerçekten etkileyici. Dışarıdan baktığınızda birkaç kaya oyuntusu göreceğinizi düşünüyorsunuz ama içeri girdiğiniz anda karşınıza kocaman bir avlu çıkıyor. Ve gördüğünüz yapıların büyük bölümü doğrudan bir kaya kütlesinin içerisine oyulmuş. Şimdi biraz bu odaların içerisine bakalım. Burası yalnızca insanların ibadet etmek için gelip gittiği bir kilise değil. Kayaların içerisine oyulmuş farklı yaşam alanlarıyla birlikte aslında oldukça büyük bir manastır kompleksi. Şimdi Gümüşler Manastırı'nın bence en etkileyici bölümüne geldik. Burası kilise. Duvarlara baktığınızda yaklaşık 1000 yıl öncesinden günümüze ulaşmış freskleri hala görebiliyorsunuz. Fresklerde İsa'nın doğumu, vaftiz edilmesi ve kiliseye takdim gibi sahnelerin yanı sıra havariler ve Hristiyanlığın önemli isimleri tasvir edilmiş. Aradan yaklaşık 1000 yıl geçmiş olmasına rağmen bazı renklerin hala bu kadar belirgin olması gerçekten inanılmaz.
Evet, size biraz da kitap bilgisi vereyim. Gümüşler Manastırı, Bizans sanatının en güzel ve en korunmuş eserlerinden birisidir. 1973 yılında arkeolojik sit alanı olarak kabul edilen öğren yeri oldukça büyük ve geniş bir kaya kütlesinin içine kazınmıştır. Kaya kütlesinin doğu ve güneye bakan yüzünün uzunluğu 1,5 kilometre kadardır. Komple kaya olan ön cephe yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır. Manastır 8. ve 12. yüzyıllar arasında ana kayadan oyularak yapılmıştır. Bir orta avlu ve bu avluya bağlanan kilise, yeraltı mekanları ve bunun gibi müştemilattan oluşur. Meryem Ana tasviri. Burada özellikle dikkat çeken tasvirlerden biri de Meryem Ana freski. Yüzündeki ifade nedeniyle buraya gezenlerin özellikle dikkatini çeken eserlerden biri haline gelmiş. Yakından baktığınızda gerçekten alışılmış Meryem Ana tasvirlerinden farklı bir ifadeyle karşılaşıyorsunuz.
Ama Gümüşler Manastırı sadece yukarıda gördüklerimizden ibaret değil. Kompleksin içerisinde yer altına uzanan bölümler ve büyük mezarlık odası da bulunuyor. Bütün bunları bir arada düşündüğünüzde buranın döneminin önemli bir dini merkezlerinden biri olduğu anlaşılıyor. Evet, buraya inelim mi? Ne dersiniz? Yalnız elimde kamerayla biraz zor olacak. Evet, indik. Yer altına inelim. Evet, çok dar koridor. Evet, çok güzel. Ve aşağı indik. Ama daha da iniyor sanırım. Evet, burada bir tane daha oda var. Paralar okey anladım ama pet şişelerin ne işi var? Arkadaşlar lütfen değerlerimize sahip çıkalım. Koruyalım, kollayalım, temiz tutalım. Evet, burası en altta bulunan bir oda. Evet, çıkalım.
Gümüşler Manastırı'nda beni en çok etkileyen şey, buranın dışarıdan ne kadar mütevazi görünüp içeride ne kadar büyük bir dünya sakladığı oldu. Yaklaşık 1000 yıllık freskleri, kayaların içine oyulmuş yaşam alanları ve yer altındaki bölümleriyle Niğde'ye yolunuz düşerse eğer görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Sizin burada en çok dikkatinizi çeken bölüm hangisi oldu? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir zamanların yerleşim yeri. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak beni desteklemeyi unutmayın.
Ben Alperen. Yeni bir hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.